Selam, yine ben. Başka bir yemek videosuyla karşınızdayım. Size biraz şeyi anlatayım. Yurt dışına nasıl taşındım, neden taşındım onu anlatayım. Biz 2018 senesinde Eylül ayında taşındık. Slovakya'ya taşındık. Taşınmadan önce İzmit'te yaşıyorduk. Sanırım 1,5 sene kadar 2 seneye yakın İzmit'te yaşadık. Ondan önce de İstanbul'daydık. Çalışma hayatımız boyunca. Ya İstanbul'dan bunaldık. Öyle anlatayım. İlk önce İzmit'te taşınmamızı anlatayım. İstanbul'dan bunaldık. İşte kalabalık, kaos. Yavaş yavaş işte böyle maddi olarak çok da bize güzel şeyler vaat etmiyor. Kazandığımızda iyi bir hayat yaşayamıyoruz gibi sebeplerimiz vardı. Ama hani sevdiğimiz şeylerde ne arkadaşlarımız oradaydı. İşte birlikte vakit geçirebiliyorduk. Sevdiğimiz semtlere gidebiliyorduk falan. O gittikçe zorlaşmaya başlamıştı. Zaten hani artık iyice bir çileye dönmüş durumda İstanbul'da yaşamak. Biz İzmit'e taşındığımız 2016-2017 senesinde de hiç fena değildi yani kaosu. Biz de Yiğit'le dedik ki o zaman biz İzmit'e taşınalım. Çünkü oralıyız, doğma büyüme. Ailelerimiz orada. Orada işte Yiğit'in ailesinin ufak bir işletmesi vardı. İşte onunla ilgileniriz. Gerekirse hani orası olmazsa bir iş buluruz. Hani daha küçük şehirde daha rahat yaşarız. Çünkü bir sürü tanıdığımız var. Ailelerimiz orada. Açıkçası daha huzurlu bir hayat yaşayacağımıza inanarak ikimiz de İstanbul'daki işlerimizden istifa ettik ve İzmit'e taşındık. Yiğit İstanbul'da avukatlık yapıyordu. Ben de özel bir şirkette çalışıyordum. İzmit'e taşındıktan sonra hiçbir şey düşündüğümüz gibi ilerlemedi. Gelirimiz bize yetmedi. İşte bir sigortamız bile yoktu. Saçma biliyorum ama böyle bir şey oldu yani. Sigortamız bile yoktu. Ben iş aramaya başladım. 5 senelik bir tecrübem vardı aslında İstanbul'da. Bayağı uluslararası şirketlerde satış departmanlarında çalışmıştım 5 sene boyunca. Aslında CV'm çok sağlam ama küçük bir şehre gittiğiniz zaman nispeten küçük bir şehre gittiğiniz zaman tanıdıksız asla iş bulamıyorsunuz. Ve tanıdıklarınızın da çok sağlam olması lazım. Bir de benim iş aradığım dönemlerde iyice artık işsizlik başlamıştı ve gerçekten zorlaşmıştı bu işler. Ve ben şaka gibi ama 1 sene kadar galiba iş bulamadım. Yiğit de kendine bir hukuk bürosu açtı avukatlık yapabilmek için ama o da hani dilediği gibi bir gelir sağlayamadı oradan. Müvekkil bulamadı çünkü biliyorsunuz üniversitelerden her sene yüzlerce avukat mezun oluyor ve korkunç bir rekabet var. Sanki neyse oraya girmeyeceğim. Ondan sonra ben 1 sene iş bulamayıp hani kıt kanaat geçinirken evde biz bir yandan da işte mahalle baskısı, o küçük şehirdeki işte insanların nereden geldin, nereye gittin, kaçta gittin gibi hiç bizimle alakası olmayan insanların yani normal hayatta böyle dönüp selam vermeyeceğin insanların hayatımıza karışır hale geldiklerini gördük hani ve ya kendileri bunu hak görebiliyorlardı, bunu yapabiliyorlardı. Bu da iyice bizim canımızı sıkmaya başlamıştı. Sonra ben yurt dışındaki iş ilanlarına bakmaya başladım. Türkçe bilen birini arayan herhangi bir iş ilanı var mı diye bakınırken Slovakya'da bir iş ilanı buldum. Türkçe bilen birini arıyorlardı. Türkiye için bir ekip kuruyorlardı Slovakya'da. Dedim başvurayım belki olur yani ama ben bu yurt dışına göçen diğer kişiler gibi şey amacıyla başvurmadım. Hani bazı insanlar gerçekten yurt dışına gitmek ister ya, orada yaşamak ister yani. Türkiye'de veya kendi bulunduğu yerde yaşamak istemez ve bunun için çok çabalar işte. Oranın dilini öğrenir, orada bir okula yazılır, bir vize alır, iş arama vizesi vesaire alır. Yani bir şekilde kapak atmaya çalışır ya. Bizimki aslında öyle değildi yani. Bu işi buldum sadece. Gidip bir başvurayım bakalım ne olacak. Hayatımda Slovakya'ya hiç gitmemiştim bile. Bratislava başkentindeydi iş. Başvurdum ve bana geri döndüler. Sonra telefon mülakatı yaptık. Onu geçtim.
Bir de panel mülakat, 4 tane mülakat yapacağız. Gelir misin dediler. Pardon, onu da telefonla yapacaklardı. Ben dedim ki ben kendi cebimden ödeyip Slovakya'ya geleyim. Hem oranın nasıl bir yer olduğunu göreyim. Hem de yüz yüze görüşeyim. Onlar da şirketim çok cimridir sağ olsun. Tamam, kendi cebimden ödeyeceksen gel dediler. Neyse gittim. İşte 4 tane mülakat vardı. Onları geçtim falan. Bratislava'ya gittim. Eylül gibiydi sanırım. Eylül-Ekim aylarıydı. Soğuktu. Oralar biraz soğuktur. Ama böyle bir huzurlu hissettim. Ne yalan söyleyeyim. Yani böyle huzurluydu, güvenliydi, sakindi, az insan vardı vesaire. Bunlar böyle bana bir iyi geldi. Bir de orada turist gibi gezmek tabii ki sorumlulukları da insanın sırtından alıyor. O da hoşuma gitti. Dedim belki de burada yaşanabilir yani. Ondan sonra Yiğit'le dedik ki işte mülakatları da geçtim. Sonra bir iş teklifi geldi. Yalan söylemeyeyim yani gerçekten iyi bir teklif değildi. Hatta Yiğit'le böyle kara kara düşündük hani gerçekten biz bu parayla geçinebilecek miyiz diye. Çünkü Yiğit oraya benimle birlikte geldiğinde ilk etapta işi olmayacaktı ve avukat olduğu için kendi mesleğini başka bir ülkede yapması çok zor. O ülkenin dilini bilmesi ve oranın baro sınavını geçmesi gerekiyor ve bu çok zor, imkansız bir şey neredeyse. İlk teklifi reddettik. Galiba biz bununla geçinemeyeceğiz dedik. Galiba biraz da korktuk. Biraz da gözümüzü korkuttular. Yakın çevremiz işte yapamazsınız edemezsiniz diye de biraz negatif verdiler bize. Ve hiç beklemiyorken şirket teklifi biraz daha arttırıp birkaç gün sonra tekrar gönderdi. Ve ben o birkaç günlük süreç içerisinde gerçekten karalar bağlamıştım. Reddettiğime pişman oldum, çaresiz hissediyordum. Gerçekten artık böyle hiç çıkış noktam yokmuş gibi hissediyordum. Maddi olarak ve o işte mahalle baskısından asla çıkamayacağız gibi hissetmeye başlamıştım. Ve o ikinci teklif geldiğinde gerçekten bir mucize gibi geldi bize. Ve hemen kabul ettik. Ondan sonra işte vizeye başvurduk. Ve vizenin çıkması 9-10 ay falan aldı. Çünkü Slovakya bu konularda çok kötü. Bürokrasisi çok kötü. Özellikle yavaşlatıyorlar, hata yapıyorlar. Böyle bir sürü şey yaşadık ama sabırla bekledik. Ve biz iş teklifi aldıktan 10 ay sonra Eylül'ün 6'sında Bratislava'ya valizlerimizi doldurup kedimizi de alıp taşındık. Taşındıktan biz böyle şey de düşünüyoruz işte bir Airbnb evi tuttuk orada birkaç günlüğüne 10 günlüktü sanırım 10-15 günlüktü. Dedik ki o sırada da bir emlakçıya gideriz bir ev tutarız ve hemen taşınırız diye düşünüyorduk ama işler oralarda öyle yürümüyormuş. Böyle hani Türkiye'deki gibi yoldan yürürken bir emlakçıya girip ev tutmak namümkün. Emlakçıyı bulamıyorsun bir kere. Yani öyle sokakta dükkanı olan bir emlakçı yok. İnternet sitelerinde bulmaya çalışıyorsun. İlanlar olan bazı siteler var bizdeki gibi. Oralara da tabii ki İngilizce yazıyoruz. Çünkü Slovakça bilmiyoruz. Neredeyse kimse cevap vermiyor. Hani belki biz Avrupa'dan taşınıyor olsaydık daha çok cevap alırdık ama Türkiye'den geldiğimiz için nereli olduğumuzu soruyorlar ilk önce. Türkiye'liyiz deyince de hiç cevap alamıyoruz ve o zamanlar o kadar bilmiyoruz ki aslında bize ne kadar düşman olduklarını. Yani çünkü onlar da çocukluklarından itibaren biz nasıl Haçlılar geldi, Haçlılar gitti diye eğitim alıyorsak onlar da Türkler geldi, Türkler gitti diye eğitim alıyorlar ve yani çok dünyaya açık bir toplum da değil. Seninle ilgili bir ön yargısı var. Ve biz bunu bilmiyoruz. İşte cevap alamıyoruz, soruyoruz. İlk önce bizimle ilgileniyorlar. Sonra bir anda sessizlik oluyor. Hani bizi ghostluyorlar falan. Neyse zor bela bir tane ev tuttuk. Sonra da ben çalışmaya başladım. Slovakya'da işte eşi dolayısıyla geliyorsa birisi o da 6 ay sonra çalışabilmeye başlıyor. Otomatik olarak iş izni çıkıyor. Halbuki ne kadar saçma değil mi? Senin ülkene 2 kişi gelmiş. Bir tanesine zaten çalışma izni sen kendin vermişsin. Bırak öbürüne de hemen ver ki o da vergi ödesin yani. Ama işte böyle saçma sapan uygulamaları vardı. İşte o 6 ay boyunca böyle part time bazı işler yaptı online. Ondan sonra da o da benim çalıştığım şirkette 6 ay sonra çalışmaya başladı çalışma izni çıktığında. Slovakya'da 3,5 sene yaşadık ve 3,5 senenin sonunda
Almanya'da başka bir iş teklifi aldım ben ve beraber Almanya'ya taşındık. Ve Slovakya'da hem çok güzel günlerimiz geçti hem de çok zor günlerimiz geçti. Biz ilk gittiğimizde 3,5 sene içerisinde bile, şöyle söyleyeyim, 3,5 sene içerisinde bile durum çok değişti. Biz ilk gittiğimizde çok az İngilizce konuşuluyordu. Restoranlarda falan bir sipariş vermekte bile ciddi zorlanıyorduk. Bu arada Slovakça da çok zor bir dil. Gerçekten çok zor bir dil. Bir de bir yanda kafamızın arkasında Yiğit'le hep şey vardı. Burada gerçekten sonsuza kadar kalacak mıyız? Biz buraya yerleşecek miyiz ki? O zaman neden bu dünyada sadece 5 milyon insanın konuştuğu bir dili öğrenmek için bir çaba sarf edelim diye de düşünmüyor değildik açıkçası. Ama 3,5 sene içerisinde çok şey değişti. Daha çok İngilizce konuşan insanlar olmaya başladı. Daha çok yabancı gelmeye başladı. Mesela biz ilk gittiğimizde, sanırım gitmeden 1-2 sene önce bir seçim olmuş. Bratislava'da yeteri kadar Türk olmadığı için sandık açmamışlardı ve Bratislava'da yaşayan Türkler Viyana'ya gitmişti. Viyana Bratislava'ya 45 dakika mesafede, çok yakın. Biz gittikten sonra çok fazla Türk geldi. Çok tatlı bir arkadaş çevremiz oldu. Hatta böyle kendi evimizi bile alabildik o kadar kısa sürede. Tabii ki mortgage'la, yani %100 borçla aldık ama yani kendi evimizin içinde oturabilir hale çok kısa sürede geldik. Yani İzmit'te muhtemelen bunu belki de hiç yapamayacaktık. Belki de hiç yapamayacaktık yani. Neyse, Almanya'dan böyle bir iş teklifi gelince aynı şirketin içerisinde dedik bir de deneyelim, taşınalım, bir de Almanya'yı görelim dedik. Ve Münih'e taşındık. Ve Münih'te ya bence iyi oldu. Ben memnunum. Yiğit de memnun. Çünkü daha çok yabancıya alışkınlar. Nüfusun %10'unun neredeyse Türkçe biliyor. Ve herkes İngilizce konuşabiliyor. Sağlık sistemi kesinlikle daha iyi. Kesinlikle daha güvenli. Gelir düzeyi daha yüksek vesaire. Ama Münih Almanya'nın en pahalı şehri. Yani bir Londra, Paris pahalılığında bir şehir. Orası ayrı. Yiğit de sonra buraya geldikten sonra yine online bir iş buldu. Daha sonra da 3 ay içerisinde bir şirkette çalışmaya başladı tekrar. 2 sene orada çalıştı. Ben hala aynı yerde çalışmaya devam ediyorum. Yiğit'in şimdi kontratı bitti ve tamamen YouTube'a odaklandı bir süre, odaklanacak bir süre. İşte bu videoların işe yarayıp yaramadığını göreceğiz. Genel olarak böyle şimdi anlatınca Allah'ım roller coaster gibi ya. İnişti çıkışta oradan oraya gerçekten yorucu bir süreçti. Bir süre bulunduğumuz, yani bırakın ülke şehir değiştirmeyi, bulunduğumuz evden bile çıkmak istemiyoruz ki 1+1'de oturuyoruz, biraz sıkışık ama o kadar yorulduk ki taşınmaktan bir süre bunu yapmak istemiyoruz. Türkiye'den taşındığımızda hemen hemen demeyeyim, bütün arkadaşlarımız Türkiye'deydi. Biz taşındıktan sonra neredeyse hepsi dünyanın farklı yerlerine taşındı. İşte Amerika'ya, Almanya'ya, İspanya'ya, Polonya'ya, İngiltere'ye, Fransa'ya, yani dünyanın çeşitli yerlerine taşındılar. Artık sadece birbirimizi çoğunlukla online kanallar üzerinden, Discord'dan falan görebiliyoruz veya oralardan konuşabiliyoruz. O çok üzücü. Covid sürecinde ben hem annemi hem babamı kaybettim 6 ay arayla. Ve Covid olduğu için babamın cenazesine gidemedim. Uçak yoktu çünkü. Annemin cenazesine ise sadece katılabildim. Annemi hastanede göremedim çünkü yine Covid olduğu için içeriye sokmadılar beni. Maalesef böyle zorlukları var hayatın. Hani taşındığın zaman, başka bir ülkeye gittiğin zaman bunlar olası şeyler. Ama şöyle bir şey de var. Ben babamı kaybettiğimde başka bir şehirde, Türkiye'de olup İstanbul'da da olsaydım babama gidemeyecektim. Çünkü o sıralar şehirler arası gitmek bile, geçiş yapmak bile çok zordu. Ya bunlar bazı şeyler kaderdir bence. Yani çok da her şeyi kontrol edebileceğimizi düşünerek yaşarsak eziyete dönüşüyor hayat. Bazı şeylerin belli şekillerde olması gerekiyor ve bunu bu şekilde kabullenmek lazım galiba. Bana çok soruyorsunuz Instagram üzerinden hani pişman mısın, pişman değil misin taşındığına diye. Bu bence pişman olacak veya olmayacak bir şey değil.
iyisi ve kötüsü olan bir yani iyi yanları ve kötü yanları olan bir seçim. Türkiye'de kalıp da farklı seçimler yapıp da yine bambaşka yollara da çıkabilirdi hayatım. Sonsuz seçenekten sadece bir tanesi. Bir şeye pişmanım diyebilmem için diğer bütün seçeneklerimi bilmem lazım. Bu da mümkün olmadığı için bence peşin peşin konuşmamak lazım. Sadece genel olarak gördüğüm bir şey var. Yurt dışında 6 seneyi doldurmuş biri olarak şunu söyleyebilirim ki ne kadar kalifiye, ne kadar tecrübeli, ne kadar zeki olursanız olun, siz buraya yurt dışından ihraç edilmiş bir işçisiniz. Çalıştığınız iş ne kadar mükemmel bir pozisyon, çok iyi bir şirket olursa olsun her zaman ikinci kalite insansınız. Bunu bilerek gelmeniz lazım buraya. Onun dışında bir de şeyi görüyorum. Bu kadar kısa zamanda bu kadar fazla insanın göçmesi bir rastlantı değil bence. Biz bence bir projeye kurban gittik ama bu Türkiye özelinde bir proje değil ya. Benim buradaki Hindistan'dan, Pakistan'dan, yani doğudan gelen bütün insanların ülkelerinde yaşanan aynı şey. Kolonizasyon yüzünden ekonominin batması, işsizlik, kutuplaşma ve oraların iyi beyinlerinin, işte iyi eğitim almış insanların çareyi batıda bulmaya çalışması ve batıdaki insanlardan bir seviye aşağıda bir hayatı kendi ülkesindeki daha aşağıdaki bir hayattan görmesi. Ama bunu giderken anlamıyorsunuz. Bunu içinde yaşayıp belirli bir zaman geçirdikten sonra anlıyorsunuz. Yani hepimiz birden göçmeseydik ve hepimiz Türkiye'de kalsaydık sonuç ne olurdu bilmiyorum. Ama çok güzel bir şeymiş gibi sattılar bize bunu. Ondan eminim ve bence biz de biraz acemice, hatta cahilce kabul ettik bazı şeyleri. Üzülüyorsam ona üzülüyorum. Çünkü görüyorum ki aslında toplumun huzur içinde yaşaması, mutlu ve huzur içinde yaşaması sadece ortaklaşa buna inanmaktan geçiyor ve kuralların uygulanmasından geçiyor. Ve bizim ülkemizdeki eksik olan tek şey bence buydu. Burada bazı şeylerin ne kadar basit olduğunu, ne kadar basit bir şekilde yapılabildiğini gördüğüm zaman gerçekten Türkiye'de yapılmadığı için çok sinirleniyor ve öfkeleniyorum. Neyse, çok politikaya girdim ama günün sonunda şöyle özet bir şekilde yurt dışına taşınma hikayemiz, nerelere gittiğimiz, nerelerden geçtiğimiz bu şekilde. Daha sonra başka videolarda çeker Yiğit'le birlikte zaten daha detaylı da anlatırız belki, araya birkaç tane hatıra sıkıştırarak. Bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Öptüm.